CES 2026'da o kadar teknoloji arasında en çok ilgi çeken şey bu kaşıktı. Bu kaşık iddia ettiklerine göre dilinize elektrik vererek yediğiniz yemeği tuzlu hissetmenizi sağlıyor. Bunun gerçek olup olmadığını çok merak ediyorum, bu yüzden bir tane yapmaya karar verdim. Son bir kontrol edelim. Tabii ben tat konusunda uzman değilim, o yüzden bitirdikten sonra gidip MasterChef ikincisi Kerem Giritlioğlu'yla test edeceğiz. Kerem, hazır mısın? Ağzına elektrik vereceğiz birazdan. İlim irfan düşmanı gibi gözükmek istemediğim için evet demek zorunda kaldım. Yani yine kendime elektrik vereceğim. Elektrikli projeleri hiç sevmiyorum. Peki bu kaşık nasıl çalışıyor? Aslında Kirin'in CES'te gösterdiği kaşık birkaç sene önce ID Nobel alan bir projenin devamı ve bunun üzerine yayınlanmış pek çok makale var. Çalışma prensibi şu şekilde: kaşıkta 2 elektrot bulunuyor. Bunlardan biri kaşığın ucunda ve yediğiniz yemeğe temas ediyor. İkincisi kaşığın sapında ve elinize temas ediyor. Kaşığın içindeki devre bu iki elektrot arasında bir elektrik akımı oluşturuyor. Kaşığı ağzınıza soktuğunuzda devre tamamlanıyor ve akımın çoğu direnci en düşük olan dokudan, yani dilinizden geçiyor. Yediğiniz yemeğin içinde çok az da olsa tuz olması gerekiyor. Çünkü bu kaşık sihirli bir şekilde tuz üretmiyor. Ürettiği akım yemeğin içinde eser miktarda bulunan sodyum iyonlarının dilinize çekilmesini sağlayarak normalde çok az tuzlu olan yemeği tuzlu hissetmenizi sağlıyor. Bu çok önemli çünkü dünyada 2 milyara yakın insanın sağlık nedenleriyle düşük tuzlu bir diyet kullanması gerekiyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre hepimiz ortalama günde önerilen miktarın 2 katından fazlasını tüketiyoruz. Şimdi ilk olarak devreyi tasarlamamız gerekiyor. Bu kısım birazcık kritik çünkü çok tehlikeli. Düşünürseniz elinizle diliniz arasında bir akım geçirmeniz gerekiyor ve buradaki hesaplamalar çok önemli. Neyse ki ortam Cem medikal teknolojiler mezunu, o yüzden ondan yardım isteyeceğim. Aynen abi, evet. İşte dilimle elim arasında. Böyle 0,5-0,8 miliamper falan. Yaparsın be. Cem devre şemasını hazırlarken ben de kaşığın tasarımını yapacağım. Burada Kirin'in kaşığında gördüğüm tasarım sorununu çözmek istiyorum. Bu kaşığın elektrodu kaşığın direkt olarak yüzeyinde. Ve eğer bu elektrot doğrudan dudağa temas ederse akım yemeğin üzerinden değil dudaktan geçeceği için bu elektrodu kaşığın arkasına taşıdıklarını düşünüyorum. Ancak bu da ikinci bir sorun yaratacaktır. Yemeği yerken kaşığı eğdiğinizde yemek ile bağlantısı kesiliyor olmalı. Sanırım bu yüzden CES'te kullanan herkes denerken çok garip hareketler yapıyordu. Buna çözüm olarak elektrodu kaşığın içinde ince bir kesiye birkaç milimetre gömmeye karar verdim. Bu sayede ne yaparsanız yapın dudağınız elektroda direkt olarak temas edemeyecek. Ancak yemeğin sıvısı her koşulda kesiğin içindeki elektroda ulaşıp devreyi tamamlayacak. En azından aklımdaki teori bu. Bayağı tatlı oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şurada arkasında bir tane banana plug girişi var. Ve bunu buradan direkt olarak devre kartına bağlayacağız. Dediğim gibi devre kartını ekstra ayrı bir kart olarak tasarlayacağım. Çünkü bu kaşık üzerinde bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Bir de şöyle bir avantajı olacak bunun. Kola bağlanan bir sistem kurmayı planlıyorum. Böylece en azından koldaki kontak noktası istediğim genişlikte ve düşük dirençte olacağı için onunla ilgili problemler de yaşamayacağız. Ben kaşığı yaparken Cem de devre şemasını yolladı. Şöyle ekrana yapıştırıyorum. Şimdi bu devreyi bir delikli pertinaks üzerinde yapacağım. Devreyi çizip bir PCB olarak ürettirmememin nedeni bu bir prototip, çalışacak mı emin değiliz. Üzerinde değişiklikler yapmamız gerekebilir. Bunları delikli pertinaksla çok daha hızlı yapabiliriz. Ya bu arada şu lehim sahnelerini çekmek gerçekten çok zor. Halime bakın yani. Kameranın ekranından bakıp lehim yapmaya çalışıyorum. Devreyi bitirdim ancak düzgün çalışmıyor. Şu anda üzerine attığım test koduyla buradan negatif voltaj çıkışı almamız gerekiyor. Çünkü bulduğumuz ilk makaleye göre hem pozitif hem negatif voltajın olduğu bir waveform üretmemiz gerekiyor bu elektrodun üzerinde. Durdurup bir saniye ne yapmaya çalıştığımızı anlatacağım. Devrenin kaşıkla dilimiz arasında şöyle bir dalga formu oluşturması gerekiyor. Bu dalga formu sıfırdan başlayarak geçirmek istediğimiz akımın miktarına göre eksi bir voltaja düşüyor ve burada yarım saniye bekliyor.
Bu aşamada aslında sodyum iyonları kaşığa çekiliyorlar ve hiç tuz hissetmiyoruz. Sonra voltajı tersine çeviriyoruz ve bu aşamada bütün sodyum iyonları dilinize yapışıyor. Bu iki kondisyon arasındaki fark tuzu daha da fazla hissetmenizi sağlıyor. Yani bizim devremizin negatif voltaj üretebilmesi lazım. Ancak bu negatif voltajı göremiyoruz. Bütün gece bununla uğraştım. Karttan bir sürü ölçüm aldık ve problemin ne olduğunu bulduk. Şurada bir tane voltaj bölücümüz var. Ve buradaki dirençlerin empedansı yüksek olduğu için o ampımız düzgün çalışmıyor. Cem bunun için çok temiz bir çözüm buldu gece. Şuradaki entegremizde aslında 2 tane op-amp'ımız var. Zaten şurada boş olanı görebiliyorsunuz. Bunu bir voltage forwarder olarak kullanacağız. Ve bununla direkt olarak buradaki referans voltajını besleyeceğiz. Bunu yapabilmek için bayağı bir modifikasyon yapmam gerekecek burada. Çünkü bu kartı gerçekten çok iyi tasarlamıştım ve şurası çok sıkış tıkış ve burada bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Ama bunu yaptıktan sonra %90 problemimizin çözüleceğini düşünüyoruz. Eğer çalışmazsa da yemeğinize sirke falan katın. Onunla yiyin. Gerçekten bir iterasyon daha yapamayacağım sanırım. Ya şu anda şu waveform'u gördüğüme gerçekten de inanamıyorum. Tam görmemiz gereken şey buydu. Şu anda kamerada çok net görünüyor mu bilmiyorum ama ya makaledekinin aynısı oldu. Şuraya koyacağım onu da. Ya birebir aynısını üretmeyi başardım şu anda. Biraz önce ölçtüm. Eksi ve artı değerleri de tamamen doğru. Geçirdiğimiz miliamper tamamen doğru. Her şey tam tasarladığımız gibi çalışıyor. Şimdi burada olan şey şu. Şu waveform'un pozitife çıktığı yerde yani anot cycle'da tam olarak şurada sodyum iyonlarını dilinize çekmesi gerekiyor ve bunun sonucunda tuzlu hissetmeniz gerekiyor. Yani teoride öyle. Şu anda artık sanırım bunu gerçekten test edip görme vakti geldi. Ama her zamanki gibi gidip birazcık uyuyacağım öncesinde. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi sisteme pilden güç vereceğiz. Bunu sakın unutmayın. Eğer insan vücuduna bağlanan herhangi bir sistem tasarlıyorsanız hiçbir kondisyon altında bir güç kaynağı vesaire kullanmamalısınız. Kaşığımız hazır. Kola bağlanacak bir elektrot şimdi geçici olarak şu elektrostatik bilekliği kullanmak istiyorum. Ama şunlarda unutmamanız gereken bir şey var. Bunların içinde bir direnç oluyor yine güvenlik için. Sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için şimdilik çok az tuzlu bir su karışımı hazırlıyorum. Özel tuzlu su tarifim. Yani yemek olsaydı bu tuzlu olmazdı, onu söyleyeyim ya. Böyle çok hafif bir tuz tadı alıyor gibiyim. Tamam, bu iyi görünüyor. Okey. Şimdi eğer ölürsem bilim için öldüğümü söyleyebilirsiniz. Takıyorum. Şu an hiçbir şey olmaması lazım zaten. Tamam, sistemimiz çalıştı. ESP'nin üzerindeki ledin yanıp sönmesi waveform'umuzun oluştuğunu gösteriyor. İlk deneme. Kesinlikle daha tuzlu. Kesinlikle daha tuzlu hissettiriyor. Ece bunu denemek ister misin? Oha tuzlu. Bayağı tuzlu. Ben gidip miliamperi biraz daha arttırmayı deneyeceğim. Kesinlikle. kesinlikle. Çarpıldım. Ama ya şu an böyle aşırı tuzlu bir yemek oldu yani bu. İnanılmaz garip. Bunu denemen lazım. Ya inanılmaz. Ama ekstrem tuzlu değil mi? Projeye başladığımda bu kadar iyi çalışacağını tahmin etmemiştim. Kesinlikle. Ancak 2 tane önemli problemimiz var. Birincisi elektrot kaşığın sadece iç yüzeyinde olduğu için yemeği yani bu testte suyu tamamen ağzınıza aktarınca elektrot ile bağlantısı kesiliyor. Bu yüzden denerken biraz zorlandık. Bunu çözmek için kaşığın arkasına da elektrot için bir kesik ekliyorum. İkincisi bazen kaşığı ilk ağzınıza soktuğunuz anda biraz çarpılıyorsunuz. Bir ufak bir şey hissetmeye başladım. Bunun neden olduğuna dair bir fikrim var, çözmeye çalışacağım. Prensibin çalıştığını gördük. Ben şunu hemen kola direkt takacak bir hale getireceğim. Burada kolum da kızarmış elektrodun olduğu yerde. Kanaldaki bir projeyi yaparken en çok vakit ve enerji tüketen şey lehim yapmak ya da kod yazmak değil. Her bir proje için üretim planı yapmak, malzeme listesi toplamak ve bunları birden fazla proje için paralel bir şekilde takip etmek en yorucu kısımlarından biri. Bir de işin içine yeni açtığımız Halderiz İO dükkanının yönetimi, stok ve online sipariş işleri girince her şey daha da karmaşıklaşıyor. Bunlar gibi farklı işler için onlarca sekme ve yazılım arasında kaybolmak yerine tüm bu işleri tek bir çatı altında toplamak mümkün. Ve bu videonun sponsoru Odo tam olarak bunu sağlıyor.
Odo ile bir yandan projelerin çekim takvimini oluşturup bir yandan da dükkanın karmaşık operasyonunu yönetebiliyoruz. Stok takibinden e-ticaret altyapısına, muhasebeden CRM'e kadar birbiriyle tam entegre çalışan uygulamalar barındırıyor. Benim en çok hoşuma giden şey uygulamalar arasındaki bu entegrasyon. Örneğin mağaza üzerinden bir sipariş geldiğinde stok durumunuz eş zamanlı güncelleniyor ve arka planda muhasebe kaydı otomatik oluşuyor. Manuel veri girişiyle vakit kaybetmiyorum, böylece atölyedeki projelere daha fazla vakit ayırabiliyorum. Üstelik yaptığınız iş büyüdükçe Odo da ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebiliyor. Kurumsal yazılım deyince maliyetli olacak diye gözünüz korkmasın. Seçtiğiniz ilk uygulamayı ömür boyu ücretsiz olarak sınırsız destek ve hosting dahil kullanabiliyorsunuz. Tüm sistemi kullanmak isterseniz de oldukça erişilebilir fiyatları var. Siz de kendi projelerinizi veya işletmenizi bu dijital omurgaya taşımak ve Odo'yu hemen ücretsiz denemek isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. Odo'ya da bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Kaşın arkasına da bir elektrot ekledim. Bunu şu şekilde çözdüm. Aynı elektrodun burada da bir tane kesiği var. Tam yerine oturduğu için şu anda aradan herhangi bir sızma yapmıyor. Buna ek olarak bir tane de kaşığın sapına buton ekledim. Bununla farklı fonksiyonlar test edeceğiz. Bunları birazdan denerken göstereceğim. Çünkü bu sonuçta bir test platformu ve denemek istediğim birkaç özellik var. Onun için bir butona ihtiyacımız vardı. Bunu da kaşığın tam yanına kullanırken basabileceğimiz bir yerine ekledim. Çok tatlı oldu. Ve tabii ki de devre kartını tutacak kola takılan bir sistem yaptım. Bunun altına da böyle kocaman bir tane bakır elektrot koydum. Bu sayede kolunuzda herhangi bir direnç oluşturmayacak diye umuyorum bunu böyle taktığınız zaman. Eğer her şey istediğim gibi çalışırsa bunun üstüne bir tane kapak yapacağım ve bir tane daha kaşık dışında yapmak istediğim elektrot fikri var. Onu da yapacağım. Çünkü bunu böyle buradan kolayca çıkarılabilecek bir şekilde tasarladım ve hani bu devreyi herhangi bir farklı bir tasarıma takabiliyoruz. Aklımda bir fikir daha var. Onu da yapacağım ama bunu son final testlerde göstereceğim. Şimdi gidip Kerem'le gerçek yemeklerle final testlerini almadan önce ilk olarak bunun son ayarlarını ve kalibrasyonlarını yapmam gerekiyor. Bunun için bu sefer doğru şekilde ölçülmüş tuz oranına sahip olan yine bir sıvı kullanacağız. Bu sefer direkt olarak su değil de jelatinli bir sıvı yapmayı planlıyoruz. Böylece gerçek bir yemeği biraz daha iyi simüle edebilecektir. Ama bunun dışında herhangi bir ekstra tat katmayacaktır. Aslında bu testi almamızın nedeni o. Sadece tuz tadını alabileceğimiz tamamen tatsız bir yiyeceğe ihtiyacımız var. Bu sefer oranları düzgün ölçtük. Tuzlu jöle yapıyoruz sığır jelatiniyle. Tuzlu jöle tarifime aşağıdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya formülü bırakıyorum. Bunların jöle kıvamına ulaşması için birkaç saat soğutmamız gerekiyor. Kendi ev yapımı buzdolabımda soğutacağım. Bu şık buzdolabını Arduino 01 eğitim kitimizle yaptım. Hallederiz.io'dan siz de alabilirsiniz. Şu anda çok güzel bir indirim var. Eğer bu tarz projeler yapmayı öğrenmek isterseniz bence kaçırmayın. Jölemiz hazır. İlk olarak sistemi açmadan deneyeceğim. Bir tadının nasıl olduğunu merak ediyorum. Hiçbir tadı yok. Çok hafif tuz var gibi ama onu büyük olsa tadabiliyor olmamın nedeni başka hiçbir tadı olmaması. Şimdi açıp deneyeceğim ama ilk olarak şunu deneyeceğim. Bir önceki yaptığımız testteki kodun aynısını test edeceğim. Şu anda miliamperimiz max'ta ve sürekli tekrar eden bir dalga formumuz var. Güzel çarptı bu arada. Büyük Oscar artık elektrotta da hiç direnç yok, böyle tam oturuyor yerine. Tuz hissini alıyorum bu arada ama çarpılıyorum bir yandan da. Bunun nedeni bence şu. Şimdi eğer düşünürseniz bir tane dalga formumuz var ve bu dalga formu sürekli tekrar ediyor. Eğer bu dalga formunun katotta ya da anotta bulunduğu o tepe noktalarından birinde bu kaşığı ağzınıza sokarsanız o esnada tabii ki de ilk başta biraz çarpılıyorsunuz. Tam o anda oluyor bu arada. Tam ağzıma ilk temas ettiğim anda, bu devre tamamlandığı anda bir çarpılma hissediyorum. Aslında sizin teknik olarak dalga formunun en başında, yani sıfır noktasındayken bu teması sağlamış olmanız ve dalga formunu başlatmanız gerekiyor bence. Bunu bir deneyeceğim. Bunun için buraya bir tane tuş ekledim. Bu tamamen test etmek için, çünkü sonuçta bu bir test platformu. Şöyle bir test yapacağız. Kolu değiştireceğim biraz. Normalde bu dalga formunu üretmeyecek ama tuşa bastığınız zaman dalga formunu bir kere üretecek ya da birden fazla kere. Onu ayarlarız ve bu sayede şunu yapabileceğimi düşünüyorum. Kaşığı ağzımıza soktuktan sonra tuşa basıp bu dalga formunu yaratmayı ve bunun sonucunda artık çarpılıp çarpılmayacağımızı görmek istiyorum. Şimdi bir şu kodu güncelleyip şu versiyonunu test edeceğim. Tamam, şu anda tuşumuz çalışıyor. Her şey hazır gibi görünüyor. Çalışıyor. Deneyeceğim. Okay. Şimdi ilk jöleyi ağzıma sokuyorum.
Hiç çarpılmadım. Çünkü gerçekten de düşünürseniz akım sıfırdan başlıyor. İlk katoda iniyoruz, daha sonra yavaşça yukarı çıkıyoruz. Anotta o tuz hissini hissediyoruz ve sonra dalga formu bitiyor. Okay. Evet, okay. Şimdi daha da net alıyorum tuz hissini. Çünkü o çarpılma hissi de aradan kalktığı için onu daha net hissedebiliyorum. Çok acayip. Her tarafa şöyle döktüm ya. Müthiş. Okey. Bunu otomatik olarak tespit edecek bir sistem de yapabiliriz ileride. Kaşın içine bu devreyi sığdırmak istersem ki sığdırılabilir bu arada. Eğer kartı bastırırsam çok ufak olabilir. O yüzden zaten burada küçük 12 voltluk pil kullandım. Bu elektrot tasarımı gerçekten çok iyi oldu bu arada. Yani hangi açıda olursa olsun mutlaka temas ediyor. Burada bir Japon şirket Kirin'e teşekkür etmek istiyorum. Bu CES'teki kaşığı tasarlayan. Belki bu videoyu izliyorlardır, kim bilir. Kirin no minasama, subarashi device o tsukette kurete arigatou gozaimasu. 私の新しい電極のデザインを自由につけてください。オープンソースとして公開します。これはたくさんの問題を解決します。唇には触れません。そしていつも液体としっかり接触します。Şimdi eklemek istediğim şu var. Sonuçta burada birden fazla ayar denedik. Bunlardan bazılarını direkt olarak bilgisayara bağlamadan ayarlanabilir bir hale getirmek istiyorum. Zaten burada ESP kullanmamın nedeni bu. ESP kartın üstünde Wi-Fi var, biliyorsunuzdur. Bunu direkt olarak telefondan bağlanıp ayar yapılabilen bir sayfa ayarlayabilirim oraya. Ondan sonra kapağını yapacağım ve bahsettiğim gibi kaşık dışında bir tane daha denemek istediğim bir şey var. Onu da yaptıktan sonra gerçek yemeklerde deneyeceğiz. Yani şu ana kadar sığır jelatini ve tuzla bir sürü test yaptık ama gerçek bir yemekle deneyebilmek için bunları işi tat almak olan ve yemek yapmak olan 2018 MasterChef ikincisi Kerem'in yanına geldik. Kerem, hazır mısın? Ağzına elektrik vereceğiz birazdan. İlim irfan düşmanı gibi gözükmek istemediğim için evet demek zorunda kaldım. Benimle arkadaş olmayın. Kerem bu arada bir sürü şey hazırladı. Hatta ben sadece az tuzlu birkaç farklı yemek deneyelim demiştim. Biraz daha enteresan bir deney sistemi hazırlamış şu anda. Aslında çok enteresan değil. Düşük sodyum diyetindeki insanlara tuzlu hissettirebilecek bir aparat üzerinde çalışıyorum dedin. Tuzlu hazırlı. Bunda kereviz var, bunda pancar var. Bu bir tuz hamuru. Okey, vuruyorum. Bu bayağı harç gibi bir şey. Bunu kıracağız, açacağız. Bunda kereviz pişti. Okey. Bunda da zaten bak bir yerden kusmuş, pancar pişti. Bu tuz da tamamen sebzenin içindeki suyunu çıkarıp ama kabuğu vasıtasıyla içine işlemeden kendi suyuyla pişmesini sağlayan bir teknik aslında. Doğru kişiden yardım istemişim bu arada şu anda. Bunda püre kullanacağız. Okey. Pancar ve kereviz zaten doğal olarak içinde bir sürü mineral gene barındıran 2 sebze örneği. Bir tane sebze suyu hazırladım. Bunun içinde sadece soğan, kereviz ve havuç tıkırdadı. Sonra süzdüm. Tuz yok gene içinde hiçbir şekilde. Bu birinci aşamamız. Sebze püreleriyle. Sen biraz da kıvam püre gibi, daha likit gibi olsun dediğin Evet, için. elektrotların temas edebilmesi için mutlaka birazcık bir sıvı ihtiva etmesi gerekiyor. Tuzsuz ne olabilir dediğimde pilavdan gittim. Sonra da sen dedin ki pilav ama birazcık katı, hani daha da sıvı lapa gibi bir şey mi yapsak dediğinde de lapa pilav olarak benim aklıma ilk gelen şey müthiş bir klasiktir, risotto. Gerçekten risotto için kullanılan arborio pirincim var. Kuru mantardan çıkarmış olduğum bir su var. Bunda gene sıfır tuz. Hiçbir şekilde sodyum ihtiva etmiyor bunların hiçbiri. Bu umami direkt olarak. Evet, bu kuru porcini mantarından çıkardığım su var içinde de içme suyuyla. Bu bir demlendi diyeyim ben Bayağı sana. yoğun Bir görünüyor. enfüzyon var burada. Burada da çorba üzerinden gitmiştik. Çünkü bir tane bardak denemek istiyorum. Bir ben Evet. kafayı kırdım, kaşıktan geçtim, bir de bardak da yaptım dedim bana. İnanılmaz oldu. Şu ana kadar videoda bahsetmemiştim. Birazdan göstereceğim. Çorba deyince de mercimek çorbası üzerinden gittim ama anneannemden beri aynı şekilde yaptığımız yoğurt çorbası geldi aklıma. Çok iyi. Onu da sana yaptıracağım. Bunun kıvamını ben ayarlayacağım. Sadece kaynayana kadar devamlı karıştırman gerekiyor yoğurt kesilmesin diye. Okey, çok bir risk yok ama yiyeceksiniz hepiniz. Bir şey söyleyeceksen şimdi konuş ya da sonsuza kadar sus. Çünkü bayağı ses çıkaracak. Bu kıvam iyi mi? Bence iyi. Pancara geçelim. Nar yarar gibi. Of, çok acayip. Gene kerevizden gidiyorum. Aynı şey. Çorbayı Ece'ye verdim, kurtuldum.
Hile yapıyorum. Hayatıma çorba karıştırıcı olarak devam ediyorum. Yoğurt çorbacısı. Sadece yoğurt çorbası karıştırıyorum. O zaman hadi deneyelim. Çok merak ediyorum. Sen denemek ister misin? Hayır. İlk olarak hangisinden başlayayım? Bence en olabilecek tuzsuzlar bunlar. Tamam. Şimdi bir çalıştırmadan tuzsuz deniyorum. Bu tamamen tuzsuz. Bence bu arada önden bir tahmin de yapayım. Bunda bir şey hissetmeyeceğim. Çünkü olması gerekiyor yani içinde bir miktarda olsa. Bir dakika. Tuzlu hissettim. Basmadan dene. Tamam. Evet, demin bununla tattım. Aynı Hı hı. tuzsuz. Şekersiz düz pancar. Ağzıma sokacağım. Dilini temas Dilimi ettir. püreye temas ettireceğim. Aynen. Bir kere basmam yeterli. Evet, bir kere bas çek. Nasıl tuzlu oldu bu? Lan. İçinde bir miktar olmak zorunda. Başka nasıl olabilir ki bu? Aftertaste'i de etkiliyor. İlk başta tuz direkt tamam. Ama sonra da etkiliyor. Biz şu ana kadar hep böyle bir tane jöle yapıp içine tuz koyup bunu test ettik. Tuz dışında hiçbir şey yoktu yani Bunda içinde sadece sığır eti pancarın dışında. ve sebzelerin içinde ne kadar mineral varsa o var. Bence onlar yüzünden hissediyoruz bunu işte. İçinde bir şey var ve onu şu anda dilimize itiyor ve bu böyle daha tuzlu da diyemeyeceğim. Böyle daha Sensasyon. Evet. O bir his. Nasıl denir? tat hissi bir şey. Sadece suda haşlanmış pancarda bence işe yaradı. Hadi bir de tuzlusunu dene. Çok az miktarda tuz var. Ya bence bunda çok daha efektif çalışacak abi. Ama az tuzlu yani ben buna tuz eklerim mutlaka. Hmm. Hı hı hı. Bunda direkt. Çok tuzlu. Ve bu hala tuzlu. Yani yedikten sonra da onu hissetmeye devam ediyorsunuz. Genizde Çünkü... devam ediyor. Aynen. Benim istediğim şeyi yaptı. İnanamıyorum bu kadar iyi çalıştığına. Okey, şimdi tuzsuz kerevizi deneyeceğiz. Suda haşlanmış kerevizin püre haline getirilmesi. Bir basmadan test edeceğim bunu. Çok gayet tuzsuz bir şey olması lazım. Yani hayatımda yediğim en tuzsuz şey bu. Yani bu gerçekten de inanılmaz böyle. Hayatta kalmak için zorunda kalsan yersin. O kadar. Çok iyi bir seçim bu arada. Böyle filmlerde böyle şey olur ya, böyle hastanelerde verilen lapa olur Evet. böyle. Herkes nefret eder. Böyle Matrix'te falan da vardır. Tam o bu bence abi. Değil mi? Çok hafif hissettirip yok oldu hemen. Bunda tuz olmadı. Olmadı değil mi? Hı Aynen. hı. Böyle bir şey Ama oldu, böyle çok gitti. ufak yani. Öbürü gibi devam Evet. etmedi. Bu pürenin bu kaşıkla da gideri yok. Tuzsuz kereviz iğrenç bir şeymiş. Şimdi bunda çok az miktarda tuz tadı olması gerekiyor. Tuz da Şu an pişti deneyeceğimiz. sadece. Aynen. Kabuklarını attık. Basmadan bir... Tabii ki gene daha lezzetli olması gerekiyor öbürüne göre. Evet. Kesinlikle çok hafif bir tuz var ama çok çok hafif yani. Okey, bu az tuzlu bir kereviz. Çok az tuzlu olan kerevizde basarak deniyorum şu anda. Hı hı hı. Ben limon da alabilir miyim rica ederim? Devam. Hala. Bunda sonraki tadı daha da çok hissettim bu arada. Çok enteresan. Bu ben gerçekten tada tuz ayarını yapmışım kadar güzel. Değil mi? İnanılmaz oldu. Çalışıyor. Ben bu kadar iyi çalışacağını düşünmüyordum bunu ilk yapmaya başladığım zaman. Bak bunda çok net gördük aradaki farkı bu arada. Çünkü bu direkt olarak tuzla ilgili. Pancarda başka bir şeyler daha var ve onları da çekiyor diline. Şunun için bir sistemin sağlayabildiği maksimum akımı denemek istiyoruz. Onun için de şöyle bir menü yaptım. Çünkü sonuçta burada kullandığımız Wemos'un içinde bu bir ESP, Wi-Fi desteği var ve bunun üzerinde bir tane basit bir web server çalıştırıp Wi-Fi'den ona bağlanıp bu sayfayı görebiliyoruz. Mesela bu sana bahsettiğim o ilk baştaki katot feyzi, iyonların senin dilinden kaşığa doğru çekildiği yerdeki maksimum miliamperimiz bu. Bu anadolu feyzi eğer arttırırsak, yani senin aslında diline çekildiği andaki akımı arttırırsak bu hissi daha da arttırabiliriz ve şu hiç tatsız olan da belki bir şey yakalayabiliriz. Kökle. Şu anki devremizde maksimum 0.67 miliamper yapabiliyoruz ama bu bayağı
iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tattan çok ne kadar çarpılacağımı daha çok merak ediyorum. Çok değil. İlk baştaki sensasyonu uzattı. Gene tuzsuz, gene tuzsuz. Bakırımsı tadı hissediyorsun. İşte o birazcık gıcık bir şey olduğu için biraz daha düşük tutmak istiyoruz. Çünkü arttırdığın zaman sanki böyle pil yalamış gibi bir his oluyor. Makaledekiyle birebir aynı sonuçları alıyoruz abi. 0,5 miliamperin üstündeyken o his geliyor. Daha tuzlu olan da bu Tamam, ayarda tabii. bir test et bakalım. Mesela bunu daha da ekstrem tuzlu yapması gerekiyor şu anda. Değil mi? Daha da. Ama o garip şey de var. Pil yalamayla başlayıp gene tuzlu devam ediyor ama. Hadi çorbayı deneyelim. Bardak elektrodu. Dün gece bitirdim. Şu şekilde bardağın kenarına takıyorsun ve direkt olarak sıvıyla temas ediyor. Direkt olarak kaşığı çıkarıp bunu takıyoruz. Bu soketli yapmamın nedeni buydu. Hatta bunun yerine çatal bile yapabiliriz aslında düşünürsem. Şunun içine elektrot koyabiliriz. Sonuçta dudağına değmemesi gerekiyor. Dilinize temas ettiriyorsunuz ve tuşa bastığınız zaman başlıyor ve çok daha net ve ani bir şekilde hissediyorsun. Bu sıfır tuz olan mı? Bu sıfır tuz sadece yoğurt çorbası. Okey, tamamdır. Yine aynı şekilde çalışıyor. Üzerine bir tane tuş koyduk. Şu an basmadan. Hayatımda içtiğim en tuzsuz yoğurt çorbası. Okey. Şimdi temas ettikten sonra gene basıyorum değil mi? Aynen. Yaptı. Gerçekten mi? Yaptı ama çok aşırı değil. Ama bunda hiç tuz yok şu anda. Hiç çok az tuzlu çorbayla deniyoruz. Evet, gerçekten tuzsuz, yani tuzlu ama az tuzlu bir çorba şu an bu. Gerçekten çok az tuzlu bir çorba. Gelse önüme derim ki tuz alabilir miyim birazcık? Şimdi basacağım. Çok garip değil mi? Al sana tuz. Değil mi? Değil mi? Bardağı ağzımdan çıkarıyorum ve hala o tuz tadı var yani. Sıvı dilime çekiliyormuş gibi hissettim yani. Bilmiyorum, placebo mudur nedir yani, hiçbir fikrim yok. Ağzımda bir şey yürüyor, karıncalanıyor gibi. Dilimin üstüne bir şey tırmanıyormuş gibi hissediyorum. Ya bardakta çok daha garip bir his. Bardak formatı çok mantıklı. O zaman risotto deneyelim. Okey, ilk ben denemek istiyorum bunu. Tamam, şimdi bunda hiç tuz yok. Tereyağı var bir de. O zaman çok az miktarda Çok var az, aslında. Okey, basmadan deniyorum. Bayağı güzelmiş bu arada. Çok güzel görünüyor ya. Ben çok bu anı bekledim sanırım. Şu ana kadar denediğimiz en katı yiyecek. Evet. Ama yine de biraz sulu. O yüzden ben çalışacağını düşünüyorum. Deneyeceğim. Tuzlu. Bir tuz tadı geliyor kesinlikle. Yani lezzetli ama tuzsuz. Ben buna ekstra birazcık tuz ekledikten sonra ne olacağını çok merak ediyorum. Şurayı çok az tuzladık. En azından hafif bir tuz var. Evet, eklediğim tuz etkisini hissettirmiş. Basarak deneyeceğim. Çok az tuzlu olanı basarak deneyeceğim. Kesinlikle çalıştı. İnanılmaz iyi oldu. Çiğnedikten sonra da devam etti mi? Ediyor hala. Ya kesinlikle teori doğru. Yemeğin içinde çok az miktarda tuz olması gerekiyor ve bu cihazın yaptığı şey gerçekten de sodyum iyonlarını dilinize itmek. Çünkü tuzsuz olan şeylerde kesinlikle hissetmedik. Pancar hariç, orada ne olduğunu bilmiyorum yani. Ya şunu da onaylamış olduk şu anda. İlla sıvı besin olmasına gerek yok. Böyle sulu ama katı içerikli besinlerde de çalışıyor bu sistem yani. O yüzden çatal denenebilirmiş. Ben bunu test edeceğim. Bir sürü şeyle deneyeceğim ya. İşte en sevdiğim şey aynen ekşili köfteyle deneyebilirim Evet, şimdi bunu. annenin köftesiyle deneyebiliriz. İnanılmaz olur. Ekşili köfteyle deneyeceğim bunu. Bu projeyi ilk yaparken gerçekten bu arada bir tık palavra olduğunu düşünmüştüm. Yani çünkü çok yeni bir konsept. Böyle birkaç senedir var ama çalışıyormuş. Yani çok acayip. Ben inanamıyorum. Bu projenin bütün kaynak dosyalarını her zaman yaptığım gibi GitHub'a koyacağım. Oradan isterseniz siz de bir tane bundan yapabilirsiniz. Hatta geliştirebilirsiniz. Alın dosyalarla oynayın biraz. Ama direkt olarak bu şekilde benim yaptığım gibi yapması da oldukça kolay bir cihaz zaten. Tabii ki de eğer kanala abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Çünkü sponsorlar her zaman abone sayısına bakıyorlar. Ve bu projeleri yapabilmek için mutlaka sponsor gerekiyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ben bunu tekrar takıyorum çünkü biraz daha risotto yiyeceğim ve yeterince tuzlu değil. Kerem çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim abi. Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten Kerem. ben sadece böyle bir mercimek yaparsın, onunla deneriz falan gibi düşünüyordum. Ben de.
Görüşürüz arkadaşlar.